Bugün sizlerle çok hassas, bir o kadar da önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu video korkutmak için değil, birilerini yargılamak için hiç değil, sadece düşündürmek için. Son zamanlarda din, ahir zaman, kıyamet ve kurtarıcı kavramları o kadar çok konuşuluyor ki insan farkında olmadan bir beklentinin içine sürükleniyor. Sürekli bir şey olacakmış gibi. Sürekli bir müdahale bekler hale geliyoruz. Ama bugün şunu soracağım. Asıl aldatmaca dışarıda mı yoksa bizim zihnimizde mi? Ahir zaman denildiğinde çoğumuzun zihninde aynı şey canlanıyor. Karışıklık, fitne, zulüm ve sonunda bir kurtuluş. Bu beklenti doğru anlaşılırsa insanı diri tutar. Ama yanlış anlaşılırsa insanı pasif hale getirir. Çünkü insan beklemeye alıştıkça sorumluluğunu ertelemeye başlar. Nasıl olsa biri gelecek. Nasıl olsa bir şeyler olacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. İşte aldatmaca tam da burada başlıyor. Dikkat ederseniz din çoğu zaman korku diliyle anlatılıyor. Sürekli felaket senaryoları, sürekli karanlık tablolar. Elbette uyarılar vardır. Ama din sadece korkudan ibaret değildir. Eğer insan sürekli korkuyorsa, sürekli bekliyorsa, sürekli dışarıdan bir kurtarıcı alıyorsa, orada bilinç zayıflama başlar. Oysa Kur'an ve sünnet insanı uyandırmak için vardır, uyutmak için değil. Şimdi kendimize dürüstçe bir soru soralım. Biz gerçekten bir kurtarıcı mı bekliyoruz? Yoksa sorumluluktan mı kaçıyoruz? Kendimizi düzeltmeden, ahlakımızı güzelleştirmeden, kul hakkına dikkat etmeden, bir şeylerin düzelmesini beklemek insanı rahatlatır ama dönüştürmez. İşte bu ahir zamanda fark edilmeden yapılan en büyük aldatmacalardan biridir. Bilinçli olmak şudur: beklerken çalışmak, umut ederken sorumluluk almak, kurtuluşu konuşurken önce kendimizi ıslah etmek. Çünkü hiçbir dönem bilinçsiz müminlerle düzelmemiştir. Ahir zaman kaçış zamanı değil, şahitlik zamanıdır. Belki de bugün bize düşen şey ne zaman, ne olacak sorusundan önce şunu sormaktır. Ben bugün ne yapıyorum? Ben bugün neyin tarafındayım? Ben bugün nasıl bir insanım? Belki de ahir zamanda en büyük imtihan dışarıda değil, zihnimizde ve kalbimizdedir. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım, birbirimizi dinleyelim.